Herkese merhaba. Ben Yiğit Ali. Geçenlerde size bu lanetli yola nasıl girdiğimi, gücü ararken neleri kaybettiğimi anlatmıştım. O hikayeden sonra duracağımı sandım ama duramadım. Çünkü o kapı bir kez aralandığında, siz kapattığınızı sansanız bile ardındaki fısıltılar asla susmuyor. Bu yüzden yaşadıklarımın devamını da anlatmaya karar verdim. Ama bu sefer size sadece kendi acıklı hikayemi anlatmayacağım. Size her şeyi, bu ilmin en karanlık sırlarını, perde arkasını anlatacağım. Size öyle şeyler anlatacağım ki, hayal bile edemeyeceğiniz büyü türlerini, cin kabilelerinin gizli yapılarını, hüddamların gerçekte kim olup ne yaptıklarını, kafir cinlerin hepsinin gerçekten kötü olup olmadığını, o varlıklara nasıl boyun eğdirileceğini duyacaksınız. Büyücülerin insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü, hangi yöntemlerle hayatlarını kararttığını, aklınıza ne gelirse hepsini bir bir açıklayacağım. Ama önce aramızda bu karanlık yola ilk kez tanıklık edenler için kısa bir özet geçeyim. İsmim Yiğit Ali. Lise yıllarında iki kelimeyi bir araya getiremeyen, tek dünyası odasındaki bilgisayar ekranı olan asosyal bir gençtim. Aşık olduğum kıza ulaşabilmek gibi masum bir istekle başladığım bu yol, beni internetin en karanlık dehlizlerine, havas ilminin yasaklı kitaplarına sürükledi. Kısa sürede güç, para ve istediğim kızı elde ettim. Kendime bir cin hizmetkar, yani bir hadim edindim. Ancak bu cehaletim ve kibrim, beni çok güçlü bir kafir cin kabilesiyle karşı karşıya getirdi. Yaptığım bir hatanın bedelini, diyet olarak annemin canıyla ödedim. Bu felaketler zinciri durmadı. Sevdiğim kadının, babamın ölümüne ve sol kolumun sinirlerinin parçalanmasına sebep oldum. Her şeyimi kaybettim. Şimdi bir sahil kasabasında, o kirli paradan kalanlarla yaptırdığım küçük bir evde tek başıma yaşıyorum. Evet, aylarca, yıllarca intikamla yanıp tutuştum. Ama bir şey yapamadım. Gücüm yoktu. Cesaretim yoktu. Göz perdem kalkmıştı, evet. Önceki hikayemde anlattığım gibi artık diğer varlıkları görebiliyordum. Ama bu bir güç değil, bir lanetti. Etrafımda vızıldayan, beni rahatsız eden, dalga geçen o tekinsiz gölgelerle yaşamaya çalışıyordum. Vaktimi normal kitaplar okuyarak, tek kolumla da olsa spor yaparak, zihnimi o dünyadan uzak tutmaya çalışarak geçiriyordum. Ta ki o güne kadar. Bir gün içimdeki özleme daha fazla dayanamayıp İstanbul'a, ailemin mezarını ziyaret etmeye gittim. O tanıdık yollardan geçip mezarlığa vardığımda gördüğüm manzara karşısında kanım dondu. Babamın ve annemin yan yana duran mezar taşları. Paramparça edilmişti. Toprakları dağıtılmış, üzerlerindeki çiçekler ezilmişti. Sadece mermer değil, benim o enkazın altında saklamaya çalıştığım son insanlık kırıntılarım da o gün orada dağıtıldı. Belki size büyük bir olay gibi gelmeyecek ama aylarca içimde intikam ateşiyle yanıp durdum. Bu olanlar da o ateşi harladı. İntikam istiyordum. Baktığımda kimsem kalmamıştı. Kaybedecek bir şeyim de yoktu. İster can korkusu deyin, ister başka bir şey, şimdi o da yoktu. İlk işim İstanbul'daki o tanıdık, tozlu sahaflardan birine gidip tekrar kitaplarımı almak oldu. Ama bu kez acemi değildim. Hizmetkarımın bana fısıldadığı o daha eski, daha tehlikeli kitapların isimlerini biliyordum artık. Hepsinin buldum, topladım. Bu sefer çok farklı bir yoldan gidecektim. Masum insanlara, onların iradelerine asla zarar vermeyecektim. Benim tek bir hedefim vardı. Annemin ve babamın hatırasına saygısızlık eden o cin kabilesini ve nefesim yettiğince onların soyundan gelen her varlığı bulup onlara hayatı cehennem etmek. Ölene kadar. Bu benim yeni ve tek amacımdı. İstanbul'a döndüğüm gibi bir otele geçtim. Yorgundum ama uyuyamazdım.
Ne yapacağımı, hangi yola girdiğimi anlamışlar gibi etrafımda hep onları görüyordum. Odanın köşelerinde biriken gölgeler, perdenin arkasından sızan fısıltılar, koridordan gelen anlamsız tıkırtılar. Artık korkmuyordum. Sadece midemdeki o tanıdık öfke düğümleniyordu. Çantamdan yeni aldığım kitapları çıkardım. Sayfaların o eski tozlu kokusunu içime çektim. Bu koku benim için barut kokusundan farksızdı. Okumaya, istediklerimi ve daha fazlasını aramaya başladım. O kadar büyük bir hırsa kapılmıştım ki, okuduğum kitapların içerisinde bu metinlerin yazıldığı kadim dilleri barındıran kılavuzlar da vardı. Sanki bilinçaltım bugünün geleceğini biliyor, beni yıllar öncesinden hazırlıyor gibiydi. Arapçanın o karmaşık dil bilgisine, İbranice'nin tekinsiz harflerine kafa yordum. Çeviriden de yardım alıyordum elbette. Ama artık o acemi, her şeyi internetten öğrenen çaresiz genç değildim. Kaynağına iniyordum. İsterseniz ilk bilgiyle başlayalım. Bir önceki anlattıklarımda bu varlıkların isimlerini paylaşmaktan kaçındığımı söylemiştim. Yine aynısı olacak ama şunu bilmeniz yeterli. Cin padişahları sizin o internette okuduğunuz gibi az sayıda değildir. Daha güçlüleri de vardır. Daha zayıfları da. Onları 7 tane sanmanız kulaktan dolma, yanlış bir bilgidir. Cinler de en az bizim kadar kalabalıktır. Ve nasıl bizim başımızda tek bir yönetici yoksa, her milletin, her ulusun farklı yöneticileri varsa, bu sistem onlarda da fazlasıyla geçerlidir. İşte benim ilk hedefim de bu cin padişahlarından, en güçlülerinden biriyle anlaşmaktı. Ona öyle bir şey verecektim ki, karşılığında ne yaparsam yapayım, kiminle uğraşırsam uğraşayım, beni koruyacaktı. Aslında korumasa bile olurdu. Sadece onun adının, onun mührünün bende olması yeterliydi. Cinler onun adından çekinip bana zarar vermekten vazgeçecekti. Bu dokunulmazlık kazanmaktı. Tam bu düşüncelerin içindeyken banyodan gelen gürültülü bir şangırtıyla irkildim. Oradaydılar. Test ediyorlardı. Sakince yerimden kalktım. Sandalyenin üzerindeki havluyu elime aldım ve banyoya doğru yürüdüm. Kapıyı tek bir hamlede açtığımda duşakabinin önünde duran o simsiyah köpeği gördüm. Gözleri kor gibi parlıyordu. Hırlayarak üzerime doğru atıldığı an sorgusuz sualsiz havluyu üzerine fırlattım. Hayvanın görüşü kapandığı o kısacık anda aklımdaki tek bir şeye odaklandım ve nefesimi vererek o kelimeleri okumaya başladım. Yakma ayetlerini. Odada tiz bir çığlık yankılandı. Ardından et ve yanık kıl kokusu geldi. Sessizlik. Havluyu kaldırdığımda yerde sadece siyah bir is lekesi vardı. Odaya döndüğümde vakit kaybetmeden ritüele başladım. Yere değil, masanın üzerine tebeşirle koruyucu bir çember çizdim. Hemen bir bardak sıcak su hazırlayıp çemberin içine koydum ve yanımda getirdiğim küçük bir iğneyle parmağımı delip bir damla kanımı suyun içine akıttım. Vereceğim şeyden hiç tereddüt etmedim. Kitaptan bulduğum o kadim çağrı metnini fısıltıyla ama net bir şekilde okumaya başladım. Göz kapaklarım ağırlaşana, kelimeler ağzımda birbirine dolanana kadar okudum ve bitkin bir halde masanın başında uykuya daldım. Rüyamda kendimi daha önce hiç görmediğim bir yapının içinde buldum. Altın işlemeli, devasa sütunları olan, zemininden ve tavanından göz alıcı, ilahi bir ışık sızan bir saraydaydım. Karşımda hayatımda gördüğüm en güzel kadın duruyordu. İnsan değildi biliyordum. Ama teninin pürüzsüzlüğü, gözlerinin derinliği, duruşundaki o asalet. Karşı konulmazdı. Tek bir kelime etmeden ona doğru çekildim. O gece o rüyanın içinde onunla birlikte oldum. Rüya gibi geçen o anın ardından sanki görünmez bir güç tarafından itilmiş gibi rüyadan atıldım. Sert bir şekilde uyandığımda bütün vücudum sızlıyordu. Kalktığımda hissettiğim ağrıyla inledim. Banyoya gidip aynada kendime baktığımda kollarımda, göğsümde ve bacaklarımda morluklar, sanki bir boğuşmadan çıkmışım gibi izler vardı. Büyünün tesir ettiğini, antlaşmanın kabul edildiğini gösteren son işaret ise
İç çamaşırımda gördüğüm o kanla karışmış meni akıntısıydı. Onlara soyumu vermiştim. Geleceğimi, neslimi. Bu antlaşmadan sonra benim bu dünyada bir çocuğum asla olmayacaktı. Asla kendi kanımdan birini sevemeyecektim. Gözüm intikam hırsıyla öyle bir kararmıştı ki bunu hiç düşünmeden yapmış, zerre pişmanlık duymamıştım. Bugün bile pişman değilim. Yorgundum. Deliksiz bir uykuya ihtiyacım vardı. Yatağa girmeden önce yeni öğrendiğim koruma tılsımlarını bir kağıda yazıp yastığımın altına koydum. Evet, cin padişahı ona ve soyuna dokunmadığım sürece zarar vermezdi. Ama ben artık kendimden başka kimseye güvenemezdim. Yatağa yattığım gibi uykuya daldım. Ama bu huzur uzun sürmedi. Rüyamda o tanıdık yüzü gördüm. Annemin babamın mezarını dağıtan o kabile lideri karşımdaydı. Öfkeden çıldırmış gibiydi. O çirkin yüzü kasılıp duruyordu. Bağırıyor beni öldüreceğini, çok büyük bir hata yaptığımı söylüyordu. Bunun normal bir rüya olmadığından emindim. Burada bir parantez açmak isterim. İslami usullere göre yakma ayetlerini okumanız, korunma vefkleri yapmanız işe yarar. Bir yere kadar kendinizi koruyabilirsiniz. Ama daha fazlası bu ilmi bir saldırı aracına dönüştürmek için bilen bir üstattan, bir alimden veya hüddamdan izin, yani riyazet almanız gerekir. Ben bu izni almadım. Bunun yanında cinlere tek zarar veren şey Kur'an ayetleri değildir. Yahudilerin kadim metinlerinde de, Hristiyan öğretilerinde de bu varlıkları uzaklaştıran, onlara acı veren tılsımlı sözcükler ve dualar vardır. İşte ben bunların tam ortasındaydım. Evet, İslami usullerle onlara sadece zarar verebilirdim. Fazlasını yapamazdım. Ama bunu da büyücülükle, o ilmin karanlık yöntemleriyle harmanlayarak, İslami usullere uygun olmayan bir şekilde yapabiliyordum. Kabile lideri rüyamda bana saldırmaya devam ederken, aklıma kazıdığım o diğer tılsımlı sözleri okumaya başladım. O an yüzündeki ifade değişti. Acı çekiyordu. Bir an sonra, bir hayalet gibi silikleşerek rüyamdan çıkmak zorunda kaldı. Cinler, sizlerin rüyalarına girebilir, vesvese verebilirler. O durumlarda, eğer yapabiliyorsanız, bildiğiniz duaları okuyun. Sabaha kadar rahat bir uyku çektim. Uyandığımda zihnim berraktı ve nereden başlayacağımı bulmuştum bile. Bir cini, hatta birçok cini zorla boyun eğdirecektim. Ve bunu düşmanım olan kabileye yaparak başlayacaktım. Yıllardır bu karanlık yollara girmemiş, gücümü kullanmamış olmanın pişmanlığı içindeydim. Pişmandım. Çünkü o kabile lideri ve soyu, ben burada aciz aciz beklerken özgürce dolaşıyordu. Ama artık değil. Bir cin padişahıyla yaptığım o antlaşma, kanımla ve soyumla mühürlediğim o anlaşma, bana kaybolan güvenimi geri vermişti. Dokunulmazdım. O gün otel odasında cinlere nasıl boyun eğdireceğimi, onları nasıl birer köleye çevireceğimi planlayarak geçti. Hazırlık yapmam gerekiyordu. İlk işim, şehrin dışındaki bir domuz çiftliğine gidip ritüelde kullanacağım en necis malzemelerden birini, domuz yağını almak oldu. Ardından arabamla saatlerce mezarlık dolaştım. Aradığım şey sıradan bir mezar değildi. Bir büyücü mezarı arıyordum. Burada size bir bilgi vereyim. Büyücülerin mezarını anlamak zor değildir. O mezarlar, etraflarındaki diğer kabirlere göre daha kasvetlidir, daha karanlıktır. Başlarında her zaman görünmez bekçileri, yani cinleri vardır. O mezara yaklaştığınızda tüyleriniz diken diken olur. İçinizi sebepsiz bir ürperti ve tekinsiz bir his sarar. Sonunda aradığımı o eski unutulmuş mezarlıklardan birinde buldum. Tarif ettiğim gibiydi. Yaklaştığım an hissettiğim o baskı, doğru yerde olduğumu kanıtlıyordu. Mezarın başından bir avuç toprak aldım. Malzemelerim tamamdı. Arabama binip geceyi, en tekinsiz vakit olan akşam ezanı sonrasını beklemeye başladım. Ezan sesi kesilip karanlık çöktüğü an,
araba şiddetle sarsılmaya başladı. Önce deprem sandım ama sonra tavandan, arabanın metalinden sızarak aşağı doğru sarkan o koyu, şekilsiz karaltıyı gördüm. Vakit kaybetmeden aklıma gelen ilk korunma sözlerini okumaya başladım. Tavandaki o şey sanki asit dökülmüş gibi cızırdayarak geri çekildi ve kayboldu. Ama tam o an kulağımın dibinde bir radyodan geliyormuş gibi cızırtılı, metalik bir ses duydum. "Seni koruyanlara güvenme. Seni alacağım." Cevap vermedim bile. Korkum öfkemin yanında bir hiçti. Bekledim. Gece yarısı olduğunda arabadan indim ve o büyücünün mezarına doğru yürüdüm. Tam mezarın başına geldiğimde orada duran bir adam gördüm. Siyahlar içinde, yüzü seçilmeyen bir adam. Bana baktı ve sadece "Yapma," dedi. Yine bildiğim duaları okudum ama adam gitmedi. En ufak bir tepki vermedi. "Yapma," diye tekrarladı. Bu sefer duraksamadım. Kitaplardan öğrendiğim o kadim, tılsımlı sözlerden birini haykırdım. Adam bir duman gibi dağılarak ortadan kayboldu. Yanımda getirdiğim küçük kazmayla mezarı kazmaya başladım. Çok geçmeden o çürümüş tahtalara ulaştım. Ve içinden o iğrenç nem kokusuyla birlikte büyücünün kefenini çıkardım. Otele döndüm. Vakit kaybetmedim. Kefenin üzerine safran ve misk mürekkebimle tılsımlar, mühürler çizmeye başladım. İşim bittiğinde kefeni uzun, ince şeritler halinde ip gibi kestim. Bu iplerden birini bulunduğum odanın kapısına dıştan sardım. Bir tanesini de kapının iç koluna. Sonra yere oturdum ve kalan iplerle etrafıma beni koruyacak bir çember oluşturdum. Tam o sırada kapı çaldı. "Kim o?" diye seslendim. Boğuk bir ses, "Oda servisi," dedi. Saat gecenin 3'üydü. Gülümsedim. "Başladık," dedim kendi kendime. Kapıyı açtığımda koridor bomboştu. Tam arkamı dönüp kapıyı kapatacakken görünmez bir şeye çarptım. Oradaydı. Hissedebiliyordum ama göremiyordum. Hemen içeri girdim. Aktardan aldığım o birkaç keskin kokulu bitkiyi domuz yağıyla karıştırdım ve midem bulana bulana o iğrenç sıvıyı tek bir dikişte içtim. Bu, bedenimi o varlıkların saldırılarına karşı daha kirli ve dayanıklı hale getirecekti. İpli çemberin içine oturdum. Elimdeki çakmakla büyücü kefeninden kestiğim son parçayı tutuşturdum. Alevler yükseldiği an sesler ve görüntüler başladı. Annemi gördüm. Karşımdaydı ama gözleri oyulmuştu. Çığlıklar atarak kendini odanın duvarlarından duvarlarına vuruyor, her vuruşta bedeni biraz daha parçalanıyordu. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. "Gerçek değil," diye fısıldadım. Sonra babam belirdi. Sessizce ağlıyordu. Elindeki bıçağı yavaşça boğazına dayadı ve gözlerimin içine bakarak kesti. Ve Zeynep. Zeynep oradaydı. Kanlar içindeydi. Elini karnına sokmuş, tırnaklarıyla bir şeyi kazıyordu. Uzun, kirli tırnaklarının arasında kanlı bir cenini çekip çıkardı ve bana doğru uzattı. Gözlerimden yaşlar aka aka dişlerimi sıkarak direnmeye çalıştım. Bu bir savaştı ve kaybedemezdim. Saatlerce o iğrenç görüntülere, çığlıklara, annemin feryatlarına direndim. Sabah ezanının ilk sesi odaya dolduğunda her şey bir anda kesildi. Bitkin bir halde oturduğum yerde uyuyakaldım. Rüyamda bile o kabuslar devam etti. Akşama doğru kemiklerim sızlayarak uyandım. İlk işim kapıya bakmak oldu. Kapının içindeki ip duruyordu. Ama dışarıyı kontrol ettiğimde kapıya sardığım o kefen parçasının orada olmadığını gördüm. Gitmişti, almışlardı. Sinirle aşağı indim. Lobide bir şeyler yiyip kendime gelmeye çalışırken bir yandan da o ipin nereye gittiğini, bu saldırının ne anlama geldiğini düşünüyordum. Tam o sırada yan masadan kalkan güzel bir kadın elindeki tabakları ayağıma takılıp düşürdü. Dikkatsizdim. Kadına yardım etmek için kalktım. Özür diledi, gülümsedi. O anki kargaşada tanıştık. Adı İrem'di.
Ayaküstü biraz konuştuk, sonra ayrıldık. Odaya döndüğümde kapıyı kilitledim ve onları gördüm. Odanın içinde, yatağımın üzerinde, halının üstünde onlarca küçük siyah domuz vardı. Gözleri kırmızı öfkeyle bana bakıyorlardı. Tek bir an bile duraksamadan hepsi birden üstüme çullandı. Düştüm. Bacaklarımı, kollarımı, yüzümü kemirmeye, diri diri etlerimi koparmaya başladılar. Acısını, her bir dişin tenime girişini iliklerime kadar hissediyordum. Onların cin olduğunu anlamıştım ama bir türlü ağzımı açıp o duaları, o tılsımlı sözleri okuyamıyordum. Dilim kilitlenmişti. Saatler gibi gelen bir sürenin ardından o varlıklar ya gitti ya da saldırı durdu. Kanlar içinde etlerim parçalanmış halde yerde yatıyordum. Kendimi topladığım an avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. O sözleri, küfürleri, her şeyi "Beni öldüremiyorsunuz, korkaksınız" diye haykırdım. Ama odada benden başka kimse yoktu. O an kapım çaldı. Yine. Açtım, baktım, yine kimse yok. Sinirle kapıyı kapattım. Tam dönecektim ki kapı tekrar çaldı. Bu kez açmadım. Kapı bir daha sert çaldı. Hızla kapıya yapıştım, dinledim. Kapı tekrar çalınca hızla açtım. Karşımda otel görevlisi bir adam duruyordu. "Odanızdan sesler geliyordu, bağırtılar duyduk. İyi misiniz diye bakmak istedik efendim," dedi. "İyiyim," dedim sertçe ve kapıyı yüzüne kapattım. Odaya girdim ve yatağımın üstünde az önce kapıda duran o otel görevlisi adamın oturduğunu gördüm. Bana bakıp gülümsüyordu. Tam ağzımı açıp bir şeyler okuyacakken adam gözlerimin önünde kayboldu. Duraksadım. Anlamıyordum. Bunların başıma gelmesi mümkün olmamalıydı. O padişahla bir anlaşma yapmıştım. Soyumu vermiştim. Bu saldırılar nasıl bu kadar şiddetli olabilirdi? Nasıl bu kadar içime sızabilirlerdi? Aynı ritüeli tekrarlayacaktım. Büyücünün kefeninden kestiğim o iplerden birini yine odamın kapısına dışarıdan sardım. Diğerini içeriye. Kalan iplerle dün geceki o cehennemin ortasında oturduğum yere çemberimi yeniden çizdim. Bu kez daha zorlu olacağını biliyordum. Düşmanlarım artık hazırlıklıydı. Ritüele başladığımda uykuya dalışım bir baygınlık gibiydi. Gözlerimi açtığımda odamda değildim. Kasvetli, gri bir gökyüzünün altında kurumuş ağaçların olduğu çorak bir arazideydim. Ellerimde paslı, ağır zincirler vardı. Zincirleri takip ede o çorak arazide ilerledim. Bir çukurun başında durdum. Aşağıda çamurun içinde debelenen, kısa boylu, iğrenç suretli 5-6 tane varlık gördüm. Bana öfkeli öfkeli bakıyor, hırlıyorlardı. Kitapta okuduklarım aklıma geldi. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Hiç tereddüt etmeden sağ elimi ağzıma götürdüm ve derimi koparırcasına ısırdım. Akan taze kanı o çamurun içindeki çırpınan varlıkların üzerine damlatmaya başladım. Kanım onlara değdikçe derileri yanıyor gibi ciyaklıyorlardı. O an o kadim, zorba kelimeleri okumaya başladım. Aynı arabadaki o cızırtılı metalik ses bu kez her yandan gelmeye başladı. Binlerce ses bana lanetler okuyor, durmamı emrediyordu. Ama ben durmadım. Okumaya devam ettim. Bir an sanki derin bir uykudan sıçrar gibi nefes nefese kendime geldim. Kefen ipinden yapılan çemberimin içindeydim. Hemen ayağa kalktım. Banyodaki aynaya koştum. Yüzüm mosmordu. Gözlerim sanki haftalardır uyumamışım gibi içeri çökmüştü. Ama odama döndüğümde oradaydılar. Köşede itaatkar bir şekilde duran 3 gölge. Benim cinlerim. Yüzümdeki morluklara rağmen zafer kazanmış bir komutan edasıyla gülümsedim. "Benim hakkımda bir şey diyen, bir şey yapan var mı?" diye sordum. 3 ses aynı anda zihnimde yankılandı. "Hayır, gidin," dedim. "Şehre dağılın. Bana büyü yapanları, yaptıranları, bu ilimle uğraşan herkesi bulun. Bilgi toplayın.
Gölgeler kayboldu. Keyifliydim. Üzerimi değiştirip otelden çıktım. Tam arabama atlarken o kadını gördüm. İrem. Lobide tabaklarını düşüren kadın. Bana gülümseyerek selam verdi. Ben arabadayken o da yola doğru yürümeye başladı. "İrem Hanım," diye seslendim. "Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz." Sevinmiş göründü. Hemen yanıma oturdu. Hızlıca yola çıktık, sohbet etmeye başladık. İrem dikkatimi fazlasıyla çekmişti. Güzeldi, zekiydi. Ne olduysa bir anda oldu. Önce soğuk bir ter boşandı. Sonra kalbime keskin bir ağrı saplandı. Vücudum kasıldı. Direksiyonu zor tutuyordum. Ağzımı açtım. Bildiğim o koruma sözlerini okuyacaktım ama dilim bağlanmış gibiydi. Konuşamıyor, hareket edemiyordum. Araba kendi kendine gitmeye devam ediyordu. Dehşetle yan koltuğa baktım. İrem orada yoktu. Kaybolmuştu. Bir an sonra araba yavaşça durdu, kapı açıldı ve içeri 30'larında bir adam bindi. Sakince yanıma oturdu. Dona kalmış yüzüme baktı. Elini alnıma koydu ve bir şeyler okumaya başladı. O an vücudumdaki o buz gibi ağırlık kalktı. Nefesim çözüldü. Telaşla arka koltuğa baktım. İrem oradaydı. "Kusura bakma kardeşim," dedi adam. Sesi sakindi. Tehlikeli bir durumu güvenli hale getirmem gerekiyordu. Canını yaktıysam hakkını helal et. Ona dik dik baktım. "Kimsin sen?" Adam elini uzattı. "Ben İlyas, Hüddam İlyas. Elini sıkmadım." "Ne istiyorsun?" "Biraz konuşalım kardeşim," dedi İlyas. "Bak, doğru yolda değilsin. Aileni kaybettin. Canın çok yandı. Biliyorum ama bu böyle olmaz. Kendini daha kötü bir hale getireceksin." "Beni mi takip ediyorsun?" İlyas iç çekti. "O kadar çok şey yaptın ki zamanında. O kadar çok enerji yaydın ki. Şeytani olan da, rahmani olan da herkes farkında olanların yiğit kardeşim. Yapma, gencecik çocuksun. Bu hataya tekrar düşme." "Ben insanlara zarar vermeyeceğim," dedim öfkeyle. "Sadece kötülere zarar vereceğim artık." "Zarar verdiğin insanlar," diye söze girdi İlyas. "Onlar kötüydü," diye sözünü kestim. "Arkadaşın Furkan," dedi İlyas, sesini yükseltmeden. "Kötü müydü?" "Lisede arkandan konuştu diye hem kendisinin hem arkadaşlarının hayatını kararttın. Hepimiz çocuk olduk. Cahil bir gençti. Senin zamanında olduğun gibi, benim zamanında olduğum gibi. Kanımız deli akmadı mı? Hatalar yapmadık mı? Ya babaları? Sırf o çocuklar hata yaptı diye işlerinden attırdığın o adamların suçu neydi?" "Figen!" diye bağırdım. "Figen kötüydü. Kardeşlerinin ölümünü istedi." "Doğru," dedi İlyas. "Peki senin büyünle o trafik kazasında ölen abileri kötü müydü? Ya Zeynep? Kocasından boşanmak istedi, evet. Peki o kadının merdivenlerden düşüp ölmesine sebep olduğun kaynanası kötü müydü? Kocasının ne suçu vardı?" İlyas o an bana doğru eğildi ve sesi buz gibi bir fısıltıya dönüştü. "Ya karnındaki bebeği, Yiğit? O da mı kötüydü?" Sustum. Tek bir kelime edemedim. "Yapma kardeşim," dedi İlyas yorgun bir sesle. "Bu tarz olaylara daha fazla sebep olma." Susup kalmıştım. Bu sessizlik bir saniyeden fazla sürmedi. İçimdeki o keder, o pişmanlık bir volkan gibi öfkeye dönüştü. "Artık intikamımı alacağım," diye kükredim arabanın içinde. Sadece büyücülerden, büyü yaptırmak isteyen şerefsizlerden ve o basit varlıklardan. İlyas sakinliğini koruyordu. "Kendini düşün Yiğit. Ya az önce olduğu gibi bir şey olursa sana? Kendini kontrol bile edemedin. O dostum, o varlık seni saniyeler içinde kilitledi. Kimse bana bir şey yapamaz." İlyas lafımı bitirmeme izin vermeden bir şeyler okumaya başladı. Arka koltukta baygın yatan İrem'in bedeni bir kukla gibi süzülerek ön koltuğa, benim üzerime doğru gelmeye başladı. Yine o buz gibi felç hissi bedenimi sardı. Tam o anda bir el boğazımı sıkmış gibi nefesim kesildi. Kalbim anlık olarak durmuş gibi göğsüme bir ağrı saplandı.
O an arabanın camları buğulandı ve içeri 3-4 farklı noktadan yoğun duman formları sızmaya başladı. O dumanlar havada süzülen İrem'i yakaladı. Onu çekiştirmeye başladılar. İrem'in bedeninden acı dolu, insanlık dışı çığlıklar yükseldi. Bunlar benim cinlerimdi. Zorlukla nefes alarak "Durun!" diye fısıldadım. Dumanlar anında kayboldu. İrem'in bedeni arka koltuğa yığıldı. İlyas'a döndüm, gözlerimdeki nefretle. "Bana senin cinin bir şey yapamazdı," dedim. "Ona izin vermezdim. Tam tersi dokunduğu an yanar giderdi. Ben, düşman olduğum o kabilenin en güçlü, en acımasız cinlerini kendime bağladım. O liderlerini de yakacağım. Hedefimiz ortak." "Sen cinayet işliyorsun," dedi İlyas. Sesinde bir hüküm vardı. "Umrumda değil," diye tısladım. "Amacımız ortak. Gel beraber hareket edelim." İlyas bana uzun uzun baktı. "Neler yapacaksın?" "İntikam alacağım. Büyücüleri, şarlatanları bu alemden silebildiğim kadar sileceğim." "Zayıf düştüğün ilk an öleceksin, biliyorsun değil mi?" dedi İlyas. "Gel tövbe et. Bu yolu bırak." "Ben amacıma ulaşayım," dedim. "Kime ne kadar zarar verebiliyorsam vereyim. Sonrası beni ilgilendirmez. Benim yolum bu. Sen Allah için yapman gerekeni yap. Ben kendim için." Duraksadım. Sesim biraz yumuşadı. "Benim çözemediğimi sen çözersin. Senin çözemediğini ben abi. İnsanlar huzur içinde olsun istemiyor musun?" İlyas başını salladı. "Bir masuma, tek bir masum insana zarar verdiğin an," dedi kararlılıkla, "senin peşine ben de düşerim. Büyücülere, şarlatanlara ve büyü yaptırmak isteyenlere zarar veririm," dedim net bir şekilde. "Eğer onlar için benim peşime düşersen, senin de sonun onlarla aynı olur." İlyas bir şey demedi. Sadece kapıyı açtı. İnmeden önce bana döndü. "Allah iman versin," dedi ve arabadan indi. "Haberleşiriz," diye bağırdım arkasından ve gaza basıp otele geri döndüm. Burada bir parantez açmalıyım. Her okuduğunuz sözün, her kelimenin, her harfin bir enerjisi vardır. Tılsımlarda, vefkilerde, o yasaklı metinler de gücünü buradan alır. Niyetinizden çok, okuduğunuz kelimelerin gücü önemlidir. Ben de o büyücülerin, onların takipçilerinin, o şarlatanların başına fazlasıyla cin musallat edecektim. Amacım artık buydu. Büyücüler, sizin için yaptıkları büyülerin içine kendi gizli isteklerini de ekler. Örneğin, siz kaynananız ölsün istersiniz. Büyücü bunu yapar, günahı sizin boynunuzadır. Bedeli de size ödetirler. Ama o ritüelin içine, kendisi için bir hazine bulmayı veya bir düşmanını kahretmeyi de ekler. Varlıklar o iki dileği de yerine getirir ama faturanın tamamını o ilk ve asıl niyetin sahibi olan size, yani müşteriye keser. Eskiden o karanlık zamanlarımda ben de bunu yapıyordum. Müşterinin isteğini yapıyor, araya kendi intikamlarımı, kendi dileklerimi sıkıştırıyordum. Şimdi ise planım daha acımasızdı. Artık büyü yaptırmak isteyenlere yardım etmeyecektim. Onlara istediklerini elde edecekmiş gibi görünüp, aslında hayatlarını karartacak, onlara zarar verecek büyüler yapacaktım. Ve bu büyünün içine de diğer büyücülere, şarlatanlara ve o şerefsizlere tesir edecek lanetler ekleyecektim. Planım 2 aşamalıydı. Birincisi, benim köleleştirdiğim o cinlerin bazıları kusursuz bir şekilde insan kılığına girebiliyordu. Onlara şehirde yeni büyücüler gibi davranmalarını, çaresiz insanları bulup isteklerini yapmalarını emredecektim. Böylece hem para kazanacak hem de rakiplerimin müşterilerini çalacaktım. İkinci ve asıl planımsa diğer büyücüleri saf dışı bırakmaktı. Onlara internetin en karanlık forumlarından, gizli fısıltı gazetelerinden ulaştım. Bana böyle sözler geldi. "Evimde eski bir metin buldum. Rüyamda bu duaları verdiler," diyerek onlara aslında en tehlikeli, en yıkıcı, lanetli sözleri yazdım. Bunları okuyan acemi büyücüler, o pis alemdeki her türlü belayı, her türlü ifriti üzerlerine çekeceklerdi. Biliyordum, aralarında güçlü korunma tılsımları okuyup,
bunları yapacak olanların sayısı çok azdı. Odaya döner dönmez planımın ikinci aşamasını uygulamaya başladım. Yeni laptopumu açtım ve o zehirli kelimeleri internetin dehlizlerine saldım. İşim bittiğinde odanın içinde bir hareketlenme hissettim. Işıklar patladı, camlar zangırdamaya başladı. Yatağın altından onlarca el çıkıp beni çekmeye çalıştı. Sakince koruma tılsımlarını fısıldadım. Eller sanki aside değmiş gibi ciyaklayarak geri çekildi. Duvarlar kan ağlamaya başladı. Yorgun bir şekilde "Daha yaratıcı olmalısınız," diye söylendim. Tam o sırada köleleştirdiğim o 3 cin odada belirdi. "Ademoğlu," dedi içlerinden biri. "Biliyorum," diye sözünü kestim. Gözlerimi kapattım. Hissedebiliyordum. Şehrin 2 farklı noktasında, 2 farklı enerji kaynağı benim yaydığım o zehirli sözleri okumuştu. Korunmaları paramparça olmuş, zihinleri kaosa sürüklenmişti. O büyücülerin cinleri boşa çıktı. Gülümsedim. Bir cin sahipsiz kalırsa kendine yeni bir sahip arar. Ama ondan önce genellikle kendini koruyamayacak kadar zayıf düşen o eski sahibini öldürür. O 2 büyücü şu an kendi hizmetkarları tarafından parçalanıyordu. "Gelin," diye fısıldadım. O 2 noktadan kalkan o korkmuş, öfkeli ve artık sahipsiz olan 2 yeni varlığın benim gücüme doğru çekildiğini hissettim. İtaat ettiler. Kölelerimin sayısı 5'e çıkmıştı. Tam o anda otel odamın kapısı bir bombayla havaya uçmuş gibi menteşelerinden sökülerek içeri fırladı. Koridorda karanlıktan daha koyu, devasa bir gölge duruyordu. Kabile liderinin uşaklarından biriydi. Yerimden bile kalkmadım. Yorgun bir şekilde o yeni, titreyen 2 gölgeye döndüm. "Siz," dedim, "öldürün." Yeni kölelerim bana olan bağlılıklarını kanıtlamak için o devasa gölgenin üzerine çullandı. Oda çığlıklar ve yırtılma sesleriyle doldu. Gözlerimi kapattım. Savaş daha yeni başlıyordu. İnternete saldığım o zehirli sözler işe yaramış, 2 acemi büyücü daha kendi cinlerinin kurbanı olmuştu. Onların sahipsiz kalan varlıklarını da o padişahın bana bahşettiği mühürle kendime bağlamıştım. Güç sarhoşluğu dedikleri şey bu olmalıydı. Artık 7 kölem vardı. 7 karanlık hizmetkar. O kabile liderine karşı şansım artıyordu. Tam bu düşüncenin keyfini çıkarırken zihnimin içinde, en derinde bir çığlık koptu. Köleleştirdiğim ilk 3 cinden birinin, o benimle en başından beri olanın çığlığıydı. Zihnimdeki o bağı hissetmeye çalıştım. Emir verdim. Cevap yoktu. Sadece boşluk. Kopmuş bir kablo gibi hissettiğim tek şey acı dolu bir yankı ve sessizlikti. Biri benim kölelerimden birini yok etmişti. O an anladım. O padişahla yaptığım antlaşma, kanımla ve soyumla ödediğim o bedel sadece benim canımı koruyordu. Ordumu, silahlarımı değil, zayıf halka bendim. Ya da daha doğrusu benim bu aciz ordumdu. Öfkeyle ayağa fırladım. Bu savaşı tek başıma sürdüremezdim. Onları korumamın bir yolunu bulmalıydım. Ve bu yolu bilen tek bir kişi vardı. Bu adamdan nefret ediyordum. Onun o sakin, her şeyi biliyormuş gibi davranan tavrından, o rahmani kibrinden tiksiniyordum. Ama ona ihtiyacım vardı. İlyas'ı bulmak zor olmadı. Göz perdesi kalkan biri için İlyas gibi parlayan birini bulmak, karanlıkta bir feneri takip etmek gibiydi. Onu Fatih'te kimsenin girmediği eski bir kıraathanede tek başına çay içip kitap okurken buldum. Bu sahnenin sıradanlığı midemi bulandırıyordu. Kapıda durduğumda başını kitabından kaldırmadı. "Geleceğini biliyordum," dedi sakince. Masasına oturdum. "Dalga geçmeyi bırak. Tövbe etmeye mi geldin yiğit kardeşim?" Dişlerimi sıktım. "Sana bir şey sormam lazım. Varlıklarını nasıl koruyorsun?" İlyas o an başını kaldırdı ve gözlerimin içine baktı. Yüzünde bir acıma ifadesi vardı. "Demek birini kaybettin.
bedel ödemeye başladın. Cevap vermedim. O kabile lideri peşimde. Benimkileri avlıyor. Onları nasıl korurum? İlyas iç çekti. Kitabını kapattı. Tek bir yolu var, dedi. Onları bırakman lazım. Tövbe etmeleri, rahmani bir daireye, bir yemine girmeleri lazım. Güldüm. Ne tövbesi? İlyas, derdimiz kafir-Müslüman çatışması mı sence? Savaşın ortasındayız. Güce ihtiyacım var. Aklından bile geçirme, dedi İlyas. Sesi ilk kez sertleşmişti. Senin emrindekiler kafir, Yiğit Ali. Benim dairemdekiler. Onlar o varlıkları kabul etmez. Anlamıyorsun. Bu kanla yazılmış bir kural. Saçmalık, dedim. Benim cinlerim kabul eder. Sen onlarla bir konuş. Cümlemi bitiremedim. İlyas'ın elindeki çay bardağı masaya koymaya fırsat bulamadan elinde dona kaldı. Camın üzerinde buzdan bir çiçek deseni yayıldı. Odanın içindeki hava saniyeler içinde bir morgun soğukluğuna büründü. Kıraathanenin büyük pencereleri dışarıdaki güneşli İstanbul gününe rağmen birer birer buz tutmaya başladı. Bir saldırı altındaydık. İlyas dehşetle ayağa fırladı. Sandalyesi devrildi. "Tuzağa düştük!" diye bağırdı. "Bizi buraya çekti!" Varlık, kıraathanenin tam ortasında iğrenç bir form belirdi. Gözleri yine o simsiyah boşluktu. Vakit yoktu. "Saldırın!" diye bağırdım zihnimden. Odamda koruma olarak bıraktığım o son yaralı cinim hariç, 6 kölemin tamamı duman formundan çıkıp o varlığın üzerine çullandı. Onlarca duman birbirine saldırıyordu. Ama varlık kıpırdamadı bile. Sadece elini kaldırdı. Padişahın mührü parmağımda bir kor gibi yandı. Varlığın gücü bana dokunamıyordu. O buz gibi soğukluk etrafımda bir kalkan oluşturuyordu. Ama cinlerim, "Varlık, kölelerinle mi geldin?" diye gürledi. Odanın duvarlarından fırlayan, gölgelerden oluşmuş onlarca keskin pençe, havada asılı duran 6 kölemi yakaladı. O ilk kaybettiğim cinden bile daha hızlı oldu. Çığlıklarına fırsat bile kalmadan saniyeler içinde parçalanışını, birer duman gibi dağılıp yok oluşunu izledim. Ordum. Saniyeler içinde yok olmuştu. Kıraathane yeniden sessizliğe büründü. Varlık bana o yenilmiş, şok içindeki halime baktı. "Mühür seni korur çamur," dedi o yankılanan, kadim sesiyle. "Ama orduların hep ölecek, yalnız kalacaksın." İlyas titreyerek elini ceketinin içine attı. Bir şeyler çıkarmaya çalıştı ama varlık geldiği gibi bir anda kayboldu. Buzlar çözülmeye başladı. İlyas'la baş başa kalmıştık. Ordumdan geriye, zihnimin bir köşesinde korkudan titreyen o son yaralı cin kalmıştı. Anlamıştım. Bu savaşı kaba kuvvetle kazanamazdım. Benim şeytani ilmim bu varlığa işlemiyordu. Ama İlyas'ın yöntemi en azından onu durdurabilirdi. Ortam sakinleşince yerimden kalktım. "O varlık," dedim. Sesim kendi kulağıma bile yabancı geliyordu. "O neydi?" İlyas devrilen sandalyesini kaldırdı. Hala titriyordu. "Başka bir kabilenin lideri. Eski, çok eski. Padişahların bile çekindiği türden. Ve belli ki," dedi bana bakarak, "senin kabile liderinle, annenin katiliyle bir ittifak yapmış. Seni avlıyorlar. Bana ondan korunmayı öğret," dedim. Bu bir rica değildi, bir zorunluluktu. İlyas başını iki yana salladı. "Olmaz, senin yolun karanlık, benimki," sözünü kestim. O kibirli halim gitmiş, yerine buz gibi bir kararlılık gelmişti. "O varlık, senin o çok sevdiğin masum dünyayı zehirliyor. O benim düşmanım ama aynı zamanda senin de sorunun. Bana öğret, birlikte avlayalım. Ya da burada dur ve onun bir sonraki kurbanı almasını izle." İlyas masaya oturdu. Bana uzun uzun yorgun gözlerle baktı. "Bu alem seni tüketecek Yiğit," dedi. "Dön de bir kendine bak, içine bak. Enerjin bitmiş, yorgunsun, depresifsin, agresifsin.
Bu iş böyle mi gidecek sence? Kendini o cin padişahına adamışsın, soyunu vermişsin. O sana ne verdi? Hiçbir şey. Kendi piyonlarını bile koruyamayan lanetli bir mühür. Sen zayıf halkasın. Ayağa kalktı. Bu işi çözeceğiz, dedi kararlılıkla. Ama senin yöntemlerinle değil, benim yöntemlerimle. İttifak o an, o kırık masada güvensizlik ve çaresizlik içinde kurulmuştu. İlyas'la o kıraathanede yaptığım gergin konuşma, zayıf halka olduğum gerçeğini değiştirmemişti. Ordum yok olmuştu. Bu şekilde güçsüz kalamazdım. İntikamımı almalıydım ama önce yeniden silahlanmalıydım. Otele geri döndüm. Lobiden geçerken görevli beni durdurdu. Yiğit Bey, odanızın kapısı. Dün gece bir gürültü olmuş, kapınız paramparça bulunmuş. Bir sorun mu var? O devasa gölgenin, kabile liderinin uşağının saldırısını hatırladım. Cebimden bir tomar para çıkardım, adamın eline sıkıştırdım. Yok bir şey. Gürültücü komşular diyelim. Kapıyı yenilediyseniz odama gideceğim, yenilemediyseniz başka oda verin. Adam paraya baktı. Yeniledik efendim, buyurun. Odaya girdim. Kitaplarımı açtım. O padişahın mührü beni koruyordu ama kölelerimi korumuyordu. Bu bir hiçti. Onları da padişahın korumasına almalıydım. Kitaplarda bunun bir yolu vardı. Onları resmen padişahın bir piyonu, onun ordusunun bir neferi yapmaktı. Nasıl olsa cinler benimdi. İstediğimi yapabilirdim. Ama önce bir orduya ihtiyacım vardı. Kalan tek cinime döndüm. O internete saldığım zehirli sözleri, dedim. Araştır. Başka okuyan oldu mu? Cinim bir an duraksadı ve zihnimde o sevinçli haberi verdi. Evet Ademoğlu, 3, belki 4 tane daha. Enerjileri zayıfladı. Hizmetkarları boşa çıkmak üzere. Mükemmel. Hemen o zayıflayan büyücülerin enerjisine odaklandım ve boşa çıkan o sahipsiz, öfkeli cinleri mühürümün gücüyle kendime çektim. Ordum yeniden büyüyordu. 20'den fazla cinim vardı artık. Vakit gelmişti. Yüzüğü parmağımdan çıkardım. Hepiniz, diye emrettim. Odanın içi 20'den fazla duman formundaki gölgeyle doldu. Korkunç bir fısıltı ve basınç vardı. Kitaptan o kadim antlaşma sözlerini okumaya başladım. Kanımı bir kaseye akıttım. Padişahın mühür yüzüğünü aldım. O kasedeki kanıma batırdım ve havada asılı duran o duman formlarına teker teker kızgın bir damga gibi bastırdım. Her bastırışımda bir çığlık koptu. Duman formlarının üzerinde belli belirsiz parlayan mühürler görünmeye başladı. Hepsinin bu işlemi teker teker yaptım. Artık başarmıştım. Kendi küçük özel ordumu daha iyi hale getirmiştim. Padişahın mührünü taşıyorlardı. Artık kimse onlara saldıramayacaktı. Karşılığında onlar da padişahın istediği şeyleri yapacaktı. Benim piyonlarım aynı zamanda onun piyonlarıydı. Rahatlamış bir halde koltuğa oturdum. Tam o sırada telefon çaldı. Gizli numara. "Aşağıya in," dedi metalik bir ses. "Kimsin?" dedim. Telefon yüzüme kapandı. Merakıma yenildim. Aşağıya indim, otelden çıktım. Tam arabama yönelecekken 2-3 yapılı adam önümü kesti. "Konuşmamız lazım," dedi biri. Takip etmemi işaret ettiler, ara sokağa doğru ilerlediler. Tam köşeyi döndüğümüzde biri beni aniden itti ve duvara yasladı. "Amacın ne lan senin?" Biri yüzüme sert bir yumruk attı. Geri çekildim. Sağlam kolumla karşılık vermeye çalıştım ama 3 kişiydiler. Tek kolla zorlanıyordum. En son biri ayağıma çelme taktı, yere düştüm. Üstüme çıktılar. Biri, "Ne lan senin amacın?" diye bağırıp suratıma bir tane daha vurdu. "Hocamıza zarar mı vermeye çalışıyorsun lan sen?" "Kim lan senin hocan?" diye tısladım. Adam yakama yapıştı. "Hocamız senin yüzünden hasta lan, o internete yazdığın saçmalıklar yüzünden." O zehirli sözleri okuyan acemilerden biriydi demek. Zihnimden kölelerime bağırdım. "Gelin,
Şimdi. Hiçbiri gelmedi. Sadece sessizlik. Adamlar, bu bir uyarıydı diyerek beni iyice hırpaladılar ve gittiler. Kan tükürerek ayağa kalktım. Cinlerime aklım takılmıştı. Neden gelmemişlerdi? Otele döndüm. 1 ila 2 saat sonra o 20'den fazla varlık odamda belirdi. "Neredeydiniz?" diye kükredim. Bir tanesinin söyledikleri zihnimde patladı. Padişahın işlerini hallediyorduk Ademoğlu. Duraksadım. Mührü yaparken bu şartı kabul etmiştim. Canım sıkılmıştı. Aşağılanmıştım ama bir şey yapamazdım. Bu iş böyle gitmezdi. Daha fazla güce ihtiyacım vardı. Tam o sırada insan kılığına soktuğum cinlerimden biri yeni bir müşteri haberi getirdi. Zengin bir kaynana gelininin ölmesini istiyordu. Evine gittim. Lüks eski bir yalıydı. Kadın nefretle gelininden bahsetti. Ritüele başladım. Kadına cinleri musallat ederken araya o eski açgözlü alışkanlığımı da ekledim. Altınları, değerli eşyaları bana gönderecek bir tılsım ve asıl hedefim internetten bulduğum diğer büyücülerin isimlerini vererek bu büyünün bedelini onlara da yansıtacak, onların cinlerini boşa çıkaracak bir lanet. Kendi cinlerimi arttırmak istiyordum. İşim bitmişti. Paramı aldım. Kadının evinden çıktım. Bahçe kapısını kapattım. Sokağa adımımı attığım an kendimi evin salonunda buldum. Şaşkınlıkla duraksadım. "Ne oluyor?" diye fısıldadım. Kapıyı tekrar açtım. Hızla dışarı çıktım. Yine aynı salondaydım. Yine ve yine. Panikle arkamı döndüm. Evin çıkış kapısı. Bu sefer arkamdaydı. Kapıya koştum, açtım ve yine kendimi aynı salonun ortasında buldum. Korkmuştum. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Bu bir tuzaktı. Zihnimden kölelerime bağırdım. "Çıkarın beni buradan." Cevap zihnimde bir cızırtı gibi yankılandı. "Giremiyoruz Ademoğlu. Evin etrafında güçlü bir mühür var." Tam o anda evin salonunda bozuk bir radyodan gelirmiş gibi cızırtılı bir ses duydum. Onu tanıdım. Kabile lideri. "Mührün seni koruyor değil mi Ademoğlu?" diye alay etti ses. "Seni öldüremem, evet. Padişahın buna izin vermez. Ama seni burada bu masum kadına yaptığın büyünün günahı içinde delirtip kendi kendine ölmeni sağlayabilirim." "Şerefsiz!" diye bağırarak küfürler savurdum. Bildiğim her koruma sözünü, her tılsımı okudum ama etki etmiyordu. Hapishane benim kendi büyümle güçleniyordu. Döngü daha da hızlandı. Salondan çıkıyordum. Kendimi annemle olan eski evimde, o sessiz akşam yemeklerinden birinde buluyordum. Kapıyı açıyordum. Annemin ve babamın o paramparça edilmiş mezarının başında buluyordum. Tekrar kaçıyordum. Kendi evimin boş duvarları arasında buluyordum. Ve her yerde o kahkaha sesleri, o alaycı fısıltılar vardı. Durup düşündüm. Aklımı kullanmalıydım. Bu mühür fiziksel bir engel değildi, ruhani bir kilitti. Ve benim 20'den fazla padişah damgalı kölem vardı. "Hepiniz!" diye kükredim zihnimden. "O evin etrafındaki mührü bulun. Nerede olursa olsun. Ve parçalayın." Bir an etrafımdaki o sahte dünya bir cam gibi zangırdadı. Ve sonra kabile liderinin acı dolu bir çığlığını duydum. Mühür kırılmıştı. Gözlerimi açtım. Kadının evinin önündeki kaldırıma diz çökmüş, nefes nefese kalmıştım. Dışarıdaydım. Tam rahat bir nefes alacakken cinlerimden biri zihnimde belirdi. Sesi açıldı. "Ademoğlu, Hüddam İlyas, berzah aleminde tuzağa düştü. Güçsüz ve korumasız. Kendi cinleri de onunla birlikte. Düşman kabileler ona saldırmak için gidiyorlar." Duraksadım. İlyas, o kendini beğenmiş bana akıl vermeye kalkan adam. Onu sevmemiştim. Ama o tuzak, onu kurtarmak zorundaydım. "Nerede?" Cinim adresi verdi. Hemen arabama atladım, gaza köklendim. Beni Fatih'te eski bir apartmana yönlendirdiler. Kapıyı çaldığımda genç bir adam açtı. Gözleri yorgundu. "Hayırdır, kime baktınız?"
İlyas Hoca'ya bakmıştım. Adam beni süzdü. İçeride ama inzivada. Yanına kimse giremez. Vaktim yoktu. Ben girerim dedim ve adamı kenara itip içeri daldım. İçerideki bir odada İlyas bağdaş kurmuş, gözleri kapalı oturuyordu. Bedeni buradaydı ama ruhu değildi. Ve tam önünde nöbetçi gibi duran iki soluk duman formu, İlyas'ın cinleri, etraflarını saran ondan fazla karanlık duman formu tarafından hırpalanıyordu. "Katledin!" diye emrettim. Odam, padişahın mührünü taşıyan 20'den fazla kölemin gölgeleriyle doldu. Bu bir savaş değildi, bir katliamdı. Kölelerim o başıboş saldıran varlıkları saniyeler içinde parçaladı. İlyas'ın cinlerine baktım. Biri yok olmuştu, diğeri ise zar zor dayanıyordu. Cinlerim, İlyas'ın etrafında koruyucu bir çember oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika sonra İlyas'ın bedeni sarsıldı ve gözlerini açtı. Önce beni, sonra etrafımı saran o karanlık orduyu gördü. "Yiğit Ali," dedi şaşkınlıkla. Senin ne işin var burada?" "Tuzağa düşmüştün," dedim sakince. "Düşmanların seni yakalamıştı. Borcumu ödedim diyelim." İlyas o olgun tavrıyla olanları kavradı. Zayıf düşen cinine baktı, sonra bana. Yüzündeki o yargılayıcı ifade gitmiş, yerine yorgun bir minnet gelmişti. "Sağ olasın kardeşim," dedi. "Hakkını ödeyemem." Sonra benim cinlerime baktı. "Dostlarını nasıl koruyorsun?" "Dostlarım değil," diye düzelttim. "Kölelerim. Kölelerimi de padişahın emri altına soktum. Onun mührünü taşıyorlar." İlyas'ın kaşları çatıldı. O padişah kelimesini duyunca yine o endişeli hali geri geldi. Bir şey diyecekti ki sözünü kestim. "Şimdi konumuz bu değil. Burası güvenli değil." Oradan çıktık. Yakınlarda bir apart tuttum. İlyas'la beraber oraya geçtik. "Bu işi çözmeliyiz artık," dedim. "Ama önce yakıta ihtiyacımız var. Gel benimle." Onu arabamla şehir dışında, ormanlık bir alana götürdüm. Bir noktada durdum ve toprağı kazmaya başladım. İlyas, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Kısa süre sonra kazmam sert bir şeye çarptı. Topraktan büyük bir bez kese çıkardım. İçinden gelen şıngırtı gecenin en güzel sesiydi. "Altınlar." "O tuzağa düştüğüm kaynananın evinden," dedim. "Büyü yaptırmak istedi. Bedelini ödedi. Bunları da o büyünün içine eklemiştim." Ve İlyas'a olanların tamamını anlattım. Bir avuç altını İlyas'a uzattım. "Al, senin de ihtiyacın olur." İlyas elini hızla geri çekti. "Kabul etmem. Haram paradır." "Biliyorum," dedim. "Bir kısmıyla yardım yapacağız, temizleyeceğiz. Ama bir kısmını da bu savaş için kullanacağız." Burada bir not düşmeliyim. Cinler altını sever. Bu, onların en büyük zaafıdır. Gömülerin, tılsımlı definelerin başında hep onlar bekler. Biz de şimdi bu zayıflıklarından faydalanacak, böyle bir yardım alacaktık işte. Hemen oracıkta, o definenin başında ritüele başladım. Altınları bir davet gibi toprağın üzerine serdim. Çağrı sözlerini okudum. Çok geçmeden o kokuya, o enerjiye geldiler. Efendisiz, kabilesiz, başıboş cinler. Altınların etrafında toplandılar. Tıpkı diğerlerine yaptığım gibi onları da boyun eğdirdim. Padişahın mührüyle damgaladım. Ordum daha da büyüyordu. İlyas'a döndüm. "Böyle böyle güçleneceğim," dedim. İlyas o yorgun ama olgun yüzüyle bana baktı. "Müslüman olsaydın yiğit," dedi. "Sana yardım edecek, seninle omuz omuza savaşacak dostların olurdu. Şimdi onlara zorla isteklerini yaptıran bir efendiden başka bir şey değilsin." Omuz silktim. İntikam dostluktan daha ağır basıyordu. Bu arada bir parantez açmak isterim. Berzah alemi dediğimiz alem, cinlerin ve sıkışan ruhların bulunduğu bir yerdir. Buraya hüddamlar ve bazı insanlar gerekli teknikleri bilerek gidebilirler. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. İlyas'la o derme çatma apartta otururken planım netti. Kabile liderinin izini sürecektim.
Ordum, o padişah damgalı, sayısı 30'u aşan cinlerim artık hazırdı. Tam zihnimden onlara kabile liderini bulmaları için emri verecekken, o buz gibi tanıdık baskıyı ensemde hissettim. Padişahın sesi zihnimde bir emir olarak yankılandı. İntikamını ertele Ademoğlu. Önce benim işim. Zihnimde nerede olduğunu bilmediğim, ormanlık bir alanın ve toprağın derinliklerinde parlayan bir ışığın görüntüsü belirdi. Rakibim olan bir kabilenin bu dünyadaki altın kaynağı bu, dedi padişah. Tılsımlı bir define. Git o defineyi bul ve benim için mühürle. Yumruğumu sıktım. Kendi intikamım, kendi davam bir kez daha ertelenmişti. Bu padişah beni o dayak yediğim zamandaki gibi bir piyon olarak kullanıyordu. İlyas'a döndüm. O bu alemin kurallarını benden daha iyi biliyordu. Bir görev var, dedim. Padişahın emri. Bir defineyi mühürlemem gerek. Bana yardım etmen lazım. İlyas önündeki çay bardağından başını kaldırdı. O olgun, yorgun bakışları üzerimdeydi. Benim işim, bu alemin masumlara zarar vermesini engellemek, yiğit. Senin padişahının kirli siyasi savaşlarında piyon olmak değil, bu senin yolun. Bu bedeli sen seçtin. Yalnız yürüyeceksin. Öfkeyle aparttan çıktım. Ona ihtiyacım yoktu. Ordum bana yeterdi. Arabaya atladım. Zihnimdeki o görüntüyü, o ruhani pusulayı takip ettim. Yol beni şehrin kilometrelerce dışına, Belgrad ormanının en sık, en karanlık noktalarından birine götürdü. Ormanda yürürken havayı koklayan tazılar gibi cinlerimi saldım. Enerjiyi bulmaları uzun sürmedi. Orada Ademoğlu, toprağın altında. Ama yalnız değil, hissedebiliyordum. Define başka bir kabilenin güçlü cinleri tarafından korunuyordu. Onlar için de değerliydi. "Saldırın!" diye kükredim. Padişah damgalı ordum. Gölgelerden fırlayarak o korumaların üzerine çullandı. Ormanın içi bizim duyamadığımız çığlıklarla, ruhani patlamalarla ve yırtılma sesleriyle sarsıldı. Bu bir katliamdı. Korumalar güçlüydü, evet. Ama benim ordum padişahın mührünü taşıyordu. Onlar daha öfkeli, daha acımasızdı. Savaş bittiğinde korumalar yok edilmişti. Ama benim ordum da yara almıştı. Zihnimdeki o 30'dan fazla sesten 4-5 tanesi sonsuza dek susmuştu. Kayıp vermiştim. Bu padişahın savaşıydı ama bedelini benim askerlerim ödemişti. Vakit kaybetmedim. Defineyi, o tılsımlı altınları topraktan çıkardım. Padişahın bana öğrettiği o mühürleme ritüelini yaptım. Define artık rakip kabile için bir hiçti. Enerjisi artık benim padişahıma akacaktı. Aparta döndüğümde bitkindim. İlyas oradaydı, bekliyordu. Hallettim dedim. Padişahın gözüne girdim. Ama zaman kaybettim ve ordum zayıfladı. İlyas'ın karşısına oturdum. Kibrim gitmiş, yerini soğuk bir gerçeklik almıştı. Haklıydın. Bu işi tek başıma yaparsam, padişah beni böyle parça parça, kendi savaşlarında tüketene kadar kullanacak. Ama kabile liderini yok edersek, intikamımı alırsam, padişaha ihtiyacım kalmaz. Belki de bu mühürden, bu lanetli bağdan bile kurtulurum. O kabile lideri benim düşmanım ama padişah da benim efendim değil. İkisi de benim düşmanım. Bana yardım et. İlyas bu yeni mantığı, bu çaresiz stratejiyi tarttı. İntikam için değil, dedi. Özgürlüğün için, sana yardım edeceğim. İlyas'la o gergin ittifakı kurmuştuk. Padişahın görevini halletmiştim. Ordum bu savaşta zayıflamıştı. Ama asıl hedefim annemin ve babamın katili hala oradaydı. Apartta İlyas'a döndüm. Ordum zayıf da olsa kabile liderinin izini sürebilirler, dedim. Zihnimden kölelerime emri verdim. O kabile liderini bulun. Birkaç dakika sessizlik oldu. Cinlerimden cevap geldi. Ademoğlu, kokusunu alamıyoruz. Sanki bu dünyadan silinmiş gibi. Çok iyi saklanıyor.
İlyas, senin kölelerin kiri arar yiğit, gücü ve karanlığı arar. Ama o artık izini gizlemeyi öğrenmiş olmalı. İlyas kendi cinlerini çağırdı. Bir şeyler fısıldadı. Lütfen, dedi. Bize yol göster. Cin kayboldu ve saniyeler sonra geri döndü. Konuşmadı. Bunun yerine hem benim hem de İlyas'ın zihninde bir görüntü belirdi. Yıkık dökük bir harabe. Gece. Ve kabile lideri bir ritüelin tam ortasındaydı. Ama asıl şok bu değildi. Kabile liderinin formunun üstünde tıpkı benim kölelerime damgaladığım gibi o padişahın mührünü gördük. Belli belirsizdi ama oradaydı. İlyas, bu nasıl olur diye fısıldadı. O da mı padişaha? Sonra ritüele odaklandı. Bu ne ayini? Tanıyamadım. Görüntüye kilitlenmiştim. Kitaplardan hatırladım. Tanıyamazsın dedim. Bu rahmani değil. Bu bir bağ koparma ritüeli. Padişahın damgasından kurtulmaya çalışıyor. İkimiz de o an gerçeği anladık. O da padişahın mührü altında. Ben de, dedim. Bu padişahın kirli bir oyunuydu. İki piyonunu birbirine kırdırıyordu. Birimizden biri diğerini yok ederse padişah antlaşmayı bozana saldıracak. Kendi piyonlarını korur. Duraksadım. Gözlerimi İlyas'a diktim. Padişah bana saldırır, dedim. Çünkü antlaşmayı ben yaptım. Mührü ben taşıyorum. Bir an durdum. Ama sen taşımıyorsun. İlyas'a baktım. Ben onu tutarsam, sen onu yok edebilirsin. İlyas bu karanlık mantığı anladı. Bu intikamdan çok bir piyonun özgür kalma savaşıydı. Yavaşça başıyla onayladı. Evden çıktık. Tam arabaya yönelecekken sokağın başından gelen o hırlamayı duydum. Köşeyi döndüğümüzde bir düzineye yakın simsiyah köpek yolumuzu kesmişti. Gözleri ateş gibi parlıyordu. "Yiğit dur!" diye bağırdı İlyas. "Bunlar!" Vakit yoktu. Hırlayarak üzerimize gelmeye başladılar. Refleks olarak sorgusuz sualsiz yakma ayetlerini okumaya başladım. Köpekler acıyla ciyaklarken arkalarındaki gölgeden bir kadın çıktı. Dona kaldım. Alara. Benim ilk günahım. Lisede o asosyal halimle yanına bile yaklaşamadığım, sonra o lanetli büyüyle kendime aşık ettiğim kız. Yüzü tanıdığım o masum yüzden çok uzaktı. Nefretle kasılmıştı. "Şerefsiz!" diye bağırdı ve tırnakları önde, köpeklerin arasından sıyrılıp üzerime atladı. İstemsizce korunma dualarını okudum. Ama işe yaramadı. Tırnakları yüzümü çizdi. Bu fiziksel bir saldırıydı. İlyas beni kenara itmeye çalıştı. "Yiğit, kes okumayı. Onun içinde kimse yok. Anlıyor musun? Bu kendisi." İlyas'ın sözleri beynime işledi. Bu bir musallat değildi. Bu Alara'nın kendi öfkesiydi. Onu kollarından yakaladım. Duvara yasladım. "Alara, kendine gel. Ne yapıyorsun sen?" Bir an sakinleşir gibi oldu. Gözlerindeki o nefret, korkuyla karışık bir acıya dönüştü. Ama bu bir saniye sürdü. Tekrar çığlık atarak bana saldırdı. Kontrolümü kaybettim. "Ne yapıyorsun?" diye bağırarak ona bir tokat attım. Sessizlik oldu. Alara elini yanağına götürdü. O vahşi ifade bir anda küçük bir çocuğun çaresizliğine dönüştü. Yere çöktü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. "Sen," dedi nefes nefese. "Sen beni bırakıp gittin. Beni o cehennemle, o fısıltılarla, o kabuslarla tek başıma bıraktın. Seni özledim," diye hıçkırdı Alara, bana tutunarak. Yüzü gözyaşları ve yoldaki tozla kirlenmişti. İlyas olanları şok içinde, tiksintiyle karışık bir ifadeyle izliyordu. O an anladım. Bu Alara'nın kendi iradesi değildi. Bu benim yıllar önce yaptığım o aptalca büyünün çürümüş, iltihaplanmış kalıntısıydı. Büyünün etkisi o ilk aşk halinden çıkmış, sahipsiz kalan bir köpek gibi zamanla kudurmuş, hastalıklı bir takıntıya dönüşmüştü. Rol yapmam gerekiyordu. Onu sakinleştirmeliydim. "Tamam," dedim sesimi yumuşatarak.
tek kolumla ona sarıldım. "Tamam, buradayım, ağlama." Cebimden apartın anahtarını çıkardım. "Al şu anahtarı," dedim. "İkinci kata çık ve beni bekle. Kimseye kapıyı açma. Güvende olman lazım." Alara gitmek istemedi. "Hayır, beni yine bırakacaksın," diye bağırdı. "Bırakmayacağım," dedim. "Söz veriyorum. Sadece şu işi halletmem lazım, git. Bekle beni." Alara, o büyünün etkisiyle emrime uymakla kalmak istememek arasında gidip geldi. Sonunda hıçkırarak anahtarı aldı ve apartmanın merdivenlerine doğru koştu. O gözden kaybolduğu an İlyas'ın sert eli yakama yapıştı ve beni arabaya çarptı. "O kızın üstündeki büyüyü çözmedin mi sen?" diye kükredi. Bu bir soru değil, bir hesap sormaydı. "Ruhuyla oynamışsın, bir kukla yaratmışsın ve sonra ipini kesip atmışsın. O varlıkların sana neden musallat olduğunu şimdi anlıyorum. Sen ardında kanayan, açık bir yara bırakmışsın." Başımı öne eğdim. Yüzüne bakamadım. "Unuttum," diye fısıldadım. "O kadar çok şey oldu ki, aklımdan çıkmış." "Unuttun mu?" dedi İlyas. Öfkesi yatışmıyordu. "Unutulacak bir şey mi bu Yiğit? O kızın hayatını mahvetmişsin." "Söz halledeceğim," diye bağırdım. "Tamam mı?" "Hata ettiğimi biliyorum. Şimdi asıl konuya dönebilir miyiz? O harabeye, o kabile liderinin karşısına böyle gidemeyiz." İlyas geri çekildi. Öfkeyle soluyordu. "Haklısın. Bize daha fazlası lazım. Biraz daha cine ihtiyaç var." Duraksadı. "Benim dostlarımla konuştum. Seninle o padişahın mührünü taşıyan biriyle birlik yapmak istemiyorlar." Yumruğumu sıktım. "İstemiyorlar mı?" "Aptallar. Onların yardımına ihtiyacım yok. Madem senin yolundan gelmiyorlar, ben de kendi yolumdan giderim." Planım basitti. O kabile liderinin yerini bulmak için en iyi yol yem atmaktı. İnternete saldığım o zehirli sözleri okuyan acemi büyücüler, birer fener gibi yanmaya başlardı. O fenerlerin etrafındaki sahipsiz cinleri toplayarak iz süreceğimi düşünüyordum. Telefonumu çıkardım, o karanlık forumları taradım. "Birini buldum," dedim İlyas'a. "Yeni başlamış. Enerjisi zayıf ama çırpınıyor. Cinleri boşa çıkmak üzere. Gidip alacağım." İlyas, "Yiğit, bu çok bariz. Bu bir tuzak olabilir," dedi. "Tuzaksa bile," dedim padişah damgalı orduma güvenerek. "Kim bana tuzak kurabilir?" Adrese gittik. İlyas, "Yalnız gitme," diyerek peşimden geldi. Eski terk edilmiş bir apartman dairesiydi. Kapı aralıktı. İlyas elini kaldırdı. "Dur, evde insan yok gibi." "Korkak," dedim ve kapıyı omuzladım. Ev boştu. Tam o anda evin tüm kapıları ve pencereleri korkunç bir gürültüyle çarparak kapandı. Odanın ortasında o iğrenç, alaycı suretiyle kabile lideri belirdi. Ama yalnız değildi. Evin köşelerinden, çatlak duvarların içinden onlarca başka gölge sızmaya başladı. Bunlar onun kabilesinden değildi. Bunlar farklıydı. Daha karanlık, daha ilkel. "İttifak yapmışlar," diye bağırdı İlyas. Kabile liderinin arkasındaki o daha büyük, daha karanlık olan diğer kabilenin lideri İlyas'ı işaret etti. Kafası bir domuz kafası gibiydi. Vücudundan kıllar fışkırmış, ağzı kocaman açılmıştı. "Önce Allah'ın çamuru," diye gürledi. İntikamımı bir anlığına unuttum. İlyas ölürse buradan çıkamazdım. "Ordu, koruyun onu," diye kükredim. Padişah damgalı 30'dan fazla cinim, İlyas'ın etrafında bir et duvarı ördü ve o diğer kabileye saldırdı. Bu bir oyalama savaşıydı. Düşman kalabalıktı. Çok kalabalık. O kadim varlıklar benim padişah damgalı cinlerimi sanki birer kağıt parçasıymış gibi yırtıyordu. Zihnimde ölen her bir kölemin çığlığını hissediyordum. Bir ışık daha söndü. Bir tane daha. Odanın içinde bir gölge savaşı dönerken mobilyalar paramparça oluyor, duvarlardan is akıyordu. Ben kabile liderinin karşısındaydım. İkimiz de hareket etmiyorduk.
Aramızda padişahın mührünün yarattığı o görünmez ateşkes vardı. Birbirimize saldıramıyorduk. Ama o, müttefikleri aracılığıyla benim ordumu katlediyordu. "Geri çekilin, bana!" diye bağırdım. Kalan cinlerim emrimle İlyas'ın etrafından ayrılıp benim çevremde toplandı. İlyas'la sırt sırta verdik. "Tüketiyorlar bizi," dedi İlyas nefes nefese. "Çıkmamız lazım." Elimi havaya kaldırdım. Hem yakma dualarını hem de tılsımları. Ne biliyorsam okuyordum. O kelimeler ağzımdan çıktıkça etrafımızı saran o kalabalık cin sürüsü sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi acıyla geri çekildi. Ama bu sadece bir an sürdü. Bu tılsım enerjimi emiyordu. Kabile lideri zayıfladığımı gördü. "Şimdi!" diye bağırdı. Müttefik kabile o kısa duraksamadan sonra daha büyük bir öfkeyle tekrar saldırdı. Ordumdan geriye belki 10 cin kalmıştı. "İlyas kaç!" dedi ve cebinden çıkardığı bir avuç tuzu havaya fırlattı. Aynı anda rahmani bir ayet okudu. Tuz havada patlayarak odayı kör edici bir beyaz ışıkla doldurdu. Varlıklar acıyla çığlık atarken İlyas beni kolumdan yakaladı. "Gidiyoruz." İkimiz o kör edici ışığın içinde, arkamızda kabile liderinin öfkeli kükremesiyle birlikte pencereye doğru koştuk. O tuzak evden kaçmanın tek yolu buydu. Camı kırmak için sağlam omzumla kendimi öne attım. Ama cama değil, soğuk, sert bir taşa çarptım. İlyas'ın yarattığı o beyaz ışık söndüğünde korkunç gerçeği gördük. Pencerenin olduğu yerde sanki hep oradaymış gibi pürüzsüz, soğuk bir duvar belirmişti. Kapılar zaten kilitliydi. Tuzağa tekrar sıkışmıştık. Odanın karşısında kabile lideri, annemin katili, babamın mezarını dağıtan o varlık alayla gülümsüyordu. Yanındaki o kadim varlık ise kibirli duruşuyla doğrudan İlyas'a bakıyordu. "Hüddam olanla işim var," dedi o kadim varlık, sesi odadaki havayı titreterek. İlyas'a doğru bir adım attı. Kabile lideri ise arkada kaldı. Belli ki bu yeni müttefiki tarafından korunuyordu. 10 cinim, o padişah damgalı gölgeler, İlyas'la benim etrafımda bir kalkan oluşturdu. "Abi," dedim nefes nefese. "O sonradan gelen köpek senin. Bana zaman kazandır. O diğeri de benim." İlyas, "Allah yardımcımız olsun," diye fısıldadı ve kabile liderlerinden ikincisinin karşısına dikildi. Bu bir yumruk dövüşü gibi kolay değildi. İlyas ellerini havada gezdirerek Rahmani had, sınır ayetlerini okumaya başladı. O konuştukça aralarında görünmez bir duvar oluşuyor. Varlığın yaydığı o dondurucu baskı dalgası İlyas'ın kalkanına çarpıp dağılıyordu. Kadim varlık, İlyas'ın zihnini kırmak için binlerce vesvese fısıldamaya başladı. İlyas'ın alnından terler boşanıyordu. Bu, iki lider arasında korkunç bir irade savaşıydı. Görebiliyordum. Benim düşmanım, kabile lideri, hala alayla beni izliyordu. Ona saldıramıyordum. Padişahın mührü buna engeldi. Ama o, benim ordumu katletmişti. "Senin cinlerin benimkileri katletti," diye tısladım. Sıra bende. Gözlerimi kapattım. Kabile liderinin fiziksel bedenini unuttum. Padişahın mührünü kullanarak o kabile lideriyle kendi kabilesi arasındaki o görünmez, ruhani bağı aradım. Buldum. O bağ binlerce ince iplikten oluşuyordu. "Şimdi yanın," dedim ve o yakma ayetlerini, o domuz yağıyla öğrendiğim en necis, en karanlık lanet sözleriyle birleştirdim. Kabile lideri bir anda dizlerinin üzerine çöktü. Acıyla kükredi. Ona dokunmuyordum. Ama o, kilometrelerce ötedeki, belki de kendi alemindeki kabilesinin toplu halde yanışını, ruhlarının parçalanışını kendi bedeni üzerinden hissediyordu. İlyas'a saldıran müttefikine yardım edemiyordu. "Dur!" diye bağırdı. "Çamur!" Durmadım. O ipliklerin teker teker koptuğunu hissediyordum. Kabilesi yok oluyordu.
Gözlerimi açtığımda kabile lideri artık o kibirli varlık değildi. Yalnız zayıf düşmüş ve en önemlisi ittifak bozulmuş şekildeydi. İlyas hala o varlığı oyalarken "Şimdi sıra sende," dedim. Tek kolumla onun üzerine atıldım. Bu fiziksel bir savaştı. Yere düştük. O da bana saldırdı ama artık gücü zayıflamıştı. O bana tırnaklarını geçirmeye çalışırken ben kitaplardan öğrendiğim o tılsımlı kilitleme noktalarına bastırıyor, kulağına durmadan o lanetli sözleri fısıldıyordum. Altıma aldım. O çaresizce çırpınırken yakma ayetlerine başladım. Şurada bir parantez açmak isterim. Bu varlıklar aslında bedensizdir. Bir formları yoktur. Sadece bir forma girmeye çalışırlar. Onları bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Siz bir enerjiyi bir yerde sıkıştırırsanız tam potansiyelini kullanamaz. Zayıf düşer. Bu varlık da girdiği bedenden dolayı zayıftı. Formunu değiştirmesi çok mümkün değildi. Biz hazırlıklı gitmiştik yine de. En azından onlar da oradan kaçamazdı. Tılsımlarımız hazırdı. Tam ayetleri okumaya devam edecekken, padişahın sesi zihnimde bir deprem gibi gürledi. "Dur! O benim. Benim orduma saldırmaya cüret etti. Cezasını ben vereceğim. Onu bana getir." Kabile lideri altımda güldü. Padişahın kurallarına sığınmıştı. Gözlerimi kapattım. Padişahın emri, annemin parçalanmış mezar taşı. Padişah benim intikamımı, benim acımı bile elimden alacaktı. "Hayır!" diye kükredim. Bu padişaha bir isyandı. Onu öldürmeyecektim. Bu padişahın istediği olurdu. Ben kendi adaletimi seçecektim. Ceketimin cebinden, o büyücü mezarından aldığım son kefen parçasını çıkardım. İlyas ne yapmak istediğimi gördü. "Şimdi!" diye bağırdı ve bana yardım etmek için bir hapsetme ayeti okudu. Kefen parçasını kabile liderinin o çirkin yüzüne bastırdım ve o bağ koparma ritüelini bu kez tersten bir ruh hapsetme büyüsü olarak okumaya başladım. Varlık çığlıklar attı. Bedeni sarsıldı. Ruhunun o kefen parçasına çekildiğini, bir vakum gibi emildiğini hissettim. Geriye yerde küçük bir kül parçası kaldı. İntikamım alınmıştı. Ne padişahın emriyle, ne de basit bir ölümle. Benim kendi adaletimle. İlyas'ın savaştığı o kadim varlık, müttefikinin düştüğünü ve benim padişaha rağmen kazandığımı gördü. Savaş onun için bitmişti. Risk almadı. Bize son bir nefret dolu bakış attı ve geldiği duvarın içinde bir gölge gibi eriyerek geri çekildi. Yine de oradan kaçamıyordu. Ona da bu yaptığını ödetecektim. Önceki gibi benzer bir mühür yapıp onu da hapsettik. O da sessizleşti. İlyas nefes nefeseydi. Ben de öyle. Ayağa kalktım. Tek kolum sızlıyordu. Elime baktım. İçinde bir ruhun hapsolduğu, titreyen küçük bir kefen muskası tutuyordum. "İlyas, başardın," dedi yorgunlukla. "Ama..." "Biliyorum," dedim onun sözünü keserek. Padişaha ihanet etmiştim. Emrine karşı gelmiştim. İlyas ayağa kalktı. "Artık padişahın koruması altında değilsin. Mührün hala sende, evet. Ama bu artık bir kalkan değil, bir hedef damgası. O kadim varlıktan kaçtın ama padişahın gazabından kaçamazsın. Peşine düşecekler." Haklıydı ama ben artık o kıraathanedeki çaresiz adam değildim. Ayağa kalktım. Odada kalan ordumun gölgeleri yeni emir için bekliyordu. Onlara baktım. Onları serbest bırakmayacaktım. Zihnimden son bir emir verdim. Beni duydunuz. Artık benim kölelerim değilsiniz. Ama özgür de değilsiniz. Hala onun mührünü taşıyorsunuz. Şimdi dağılın. Gidin ve bu dünyada padişahın diğer düşmanlarını avlayın. Ona isyan ettiğimi değil, görev tanımımı değiştirdiğimi gösterin. Bu son hamlemdi. Padişaha hala onun için çalıştığımı ama kendi kurallarımla çalıştığımı gösteren bir kumar.
Padişahın beni yok etmesi için bir nedeni kalmazdı. Ona hala faydalıydım ama artık bir köle değildim. Gölgeler bu yeni emri kabul ederek sessizce dağıldı. 2 muskayı da aldık dedim. Kendi elimdeki kefen parçalarını göstererek. Onları yok etmeyecektim. Bu israf olurdu. Oracıkta, o harabe odada son bir ritüel yaptım. Tek kolumla zorlanarak o büyücü mezarından aldığım topraktan bir çember çizdim. 2 muskayı da merkeze koydum. Kendi kanımı üzerlerine akıttım ve padişahın mührünü değil, o ilk öğrendiğim en karanlık, en necis bağlama ilmini kullandım. Onları kendime bağladım. Artık 2 büyük kabile lideri benim irademe boyun eğmişti. Daha sonra onları mühürden serbest bıraktım. Hiçbir cine emir vermeyecektim. O ikisi hariç. Zaten başka cinim de kalmamıştı. Yıkık dökük apartmandan dışarı sabahın ilk ışıklarına çıktık. İlyas'la yan yana durduk. "Bitti," dedim. İlyas o olgun haliyle omzuma elini koydu. "İntikamını aldın yiğit. Ama bedeli ağır oldu." Ona döndüm. Bu adam hayatımı kurtarmıştı. Sağlam kolumu uzattım. O da bana sarıldı. "Eyvallah İlyas abi," dedim. "Hakkını helal et." "Helal olsun kardeşim," dedi İlyas. Geri çekildi. "Şimdi önce o aparttaki Alara'nın büyüsünü boz. Sonra bu işleri bırak yiğit. Yeter." Ciddiyetle yüzüne baktım. Boynumda tenimi yakan o 2 yeni muskanın ağırlığını hissediyordum. O şarlatanlar bırakırsa, o büyü yaptırmak isteyen acizler bırakırsa, ben de bırakacağım abi. İlyas bu cevabın ne anlama geldiğini bilerek acı acı gülümsedi. "Yolun açık olsun. Arada bir çayımı içmeye gel." O gün o şehirden ayrıldım. Sahil kasabasındaki o küçük, sessiz evime geri döndüm. İntikamımı almıştım. O eski, deri ciltli kitaplarımı, safran mürekkeplerimi, o büyücü kefeninden kalan son ipleri ve toprağı topladım. Boynumdan, içinde 2 kabile liderinin hapsolduğu o 2 muskayı çıkardım. Onlar muskada değildi ama enerjileri hala duruyordu. Hepsini o eski laptopumla birlikte ahşap bir sandığa koydum. Telefonumu da en üste fırlattım. Sandığı kilitledim. Artık güçlüydüm. Evet. Belki de padişahla olan o dolaylı bağım ve onun düşmanlarını avlayan o başıboş ordumla dünyanın en tehlikeli adamlarından biriydim. Belki de padişahı kızdırmayı başarıp bir gün yok olacaktım. Yahut bana bir görev vermek isteyecekti ve ben bunu büyük ihtimalle yapmayacaktım. Yapmayacağım için yine yok edilecektim. Bunu kim bilebilir? Artık ne bir avcıydım ne de bir piyon. Sadece neyi beklediğini bilmeden bekleyen bir adamdım. Bu arada sanırım şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İntikamımı aldım. O lanetli muskayı ve kitaplarımı bir sandığa kilitledim. Ama hayat o sandık kilitli kalsa bile devam ediyor. Yeni olaylar yaşadıkça ki, inanın, umarım yaşamam. Belki yine sizlerle paylaşmak isterim. Şimdilik o sahil kasabasındaki evimde sessizliği dinliyorum. Ama tamamen de el ayak çekmiş değilim. Şahsen arada İlyas abiye yardım ediyorum. Onunla hala görüşüyoruz. O, benim tam zıttım. Rahmani ilimle çalışır. Kuralları vardır, ahlakı vardır. Benim kurallarım yok. İşte bu yüzden onun yapamadığı, daha doğrusu dini nedenlerden dolayı yapmayı reddettiği şeylerde ben devreye giriyorum. Size bunlardan birkaçını anlatmak, ne tür bir bataklıkta yüzdüğümüzü anlamanızı sağlar. Geçen ay İlyas abi beni aradı. Sesi yorgundu. İstanbul'da durumu iyi olan bir ailenin peşine bir varlık musallat olmuş. Ama bu benim o acemi büyücülerden topladığım basit cinlerden biri değil. Bu, Müslüman olduğunu iddia eden güçlü bir cin. İlyas aileyi korumaya almış, evi mühürlemiş. Ama varlık gitmemiş. Neden mi?
Çünkü ailenin 10 yaşındaki küçük kızının bedenine gizlenmiş. İlyas'ın sorunu buydu. Varlık kendini kızın ruhuna bir kene gibi yapıştırmış. İlyas'ın o rahmani yakma veya kovma duaları doğrudan kıza da zarar veriyormuş. Varlığı yakmaya çalıştığında kızın da ruhu yanıyormuş. İlyas bir masuma zarar vermeyi göze alamazdı. Ve en önemlisi varlık Müslüman olduğu için onu yok etmek, öldürmek istemiyordu. O da Allah'ın kulu tövbe etmeli deyip duruyordu. Eli kolu bağlanmıştı. İşte o zaman beni çağırdı. Odaya girdiğimde İlyas dua okuyarak kızı zapt etmeye çalışıyordu. Bana baktı. "Yiğit," dedi. "Bunu temiz yapamam. Gitmiyor, vazgeçmiyor. Benden bu kadar. Anlamıştım." İlyas cerrahtı. Ama bu bir ameliyat değil, bir rehine kurtarma operasyonuydu. Ve ben o odaya müzakereci olarak girmedim. Kıza yaklaştım. O varlık kızın gözlerinden bana nefretle baktı. Padişahın mührünü parmağımda gördü, irkildi. Bana saldıramazdı ama kıza zarar verebilirdi. İlyas'ın yapamadığı şey şuydu. O varlığı ikna etmeye, kovmaya çalışıyordu. Bense o ilk öğrendiğim en necis, en karanlık bağ koparma ve ruh çekme ritüellerini kullandım. İlyas, "Yapma, çocuğa zarar vereceksin." O Müslüman diye bağırdı. "Sessiz ol abi," dedim. Elimi kızın alnına koydum. Gözlerimi kapattım. O varlığın kızın ruhuna yapıştığı o noktayı hissettim. Kabile liderine emrettim. "Çek onu oradan." Kızın bedeni benim o hapsedilmiş kölemin karanlık enerjisiyle sarsıldı. Bu bir ameliyat değildi, evet. Bu bir kanser hücresini kazımaktı. İlyas'ın korktuğu gibi o ifriti sökerken kızın ruhundan da bir parça kopardım. Kız bayıldı. Ama o varlık artık savunmasızdı. Onu da yakaladım ve hapsettim. Kızın ruhu kendini kısa sürede toplayacaktı. Bunun endişelenecek bir yanı yoktu. Sadece enerjisi düşmüştü. İlyas abi bana kızdı. "O Müslüman bir cindi Yiğit. Onu öldürdün, günah işledin," diye söylendi durdu. Omuz silktim. Çocuğu rahatsız ediyordu. Vazgeçmedi. Müslüman olması onu masum yapmaz. İşte benim yeni işim bu. İlyas'ın temiz ellerinin çözemediği düğümleri benim o kirli, kanlı yöntemlerimle kesip atıyorum. O şarlatanlar bu işi bırakana kadar benim de bırakacağımı sanmıyorum. Neyse, madem bu kadar soru birikti, size müjdeyi de ben vermiş olayım. İlk hikayeme yaptığınız o yorumları okudum. Aslında ikinci yazımla birinci arasında çok bir süre yok. İkisini de o sahil kasabasındaki evde kısa aralıklarla yazıp gönderdim. Ama kanal sahibi böyle yayınlamayı uygun görmüş, kendisi bilir. İşte bu yüzden yakın zamanda kanal sahibiyle bir röportaj yapacağız. Belki sorularınızı ona iletirsiniz, o da bana. Bu röportajın bilgisini de size kendileri geçecektir diye umuyorum. Anlatacaklarım bitmedi. Sadece ara verdim. Kendinize iyi bakın. Ve o bilmediğiniz kapılardan uzak durun.